ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben İpek. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak çok memnun oldum. Bugün bence hepimizin gardırobunda olması gereken güzel bir parçayı inceleyeceğiz. Gri kazaklar. Bir kıyafeti giyerken en çok şuna dikkat ediyorum. O gün ne yapacağım? Rahat olmam gereken bir ortam mı? Çok mu fazla o kıyafet üzerimde duracak yoksa bir saat sonra çıkartacak mıyım? Eğer uzun süre üzerimde durması gerekiyorsa daha rahat şeyleri tercih ediyorum. Rahatlık dediğim zaman da sanki kıyafetin kesiminden bahsediyormuşum gibi geliyor ama bazen sadece ve sadece renkler de bizi rahat hissettirebiliyor. Gri bence o renklerden bir tanesi. Beni kendime çok rahat hissettiren, her tonunu çok sevdiğim ve bence her yere her şekilde entegre edebildiğim bir renk. O yüzden de gri kazak dosyası yapmaya karar verdim. Uzun zamandan beri zaten kendim de işte bu gri kazağımı aldıktan sonra daha doğrusu ben bunu nasıl kombinlerim diye tabii ki de şöyle bir araştırdım. Araştırırken de istemsizce oluşan bir gri kazak dosyası oluşmuş oldu. Ben de dedim ki tabii ki bunu gri seven kızlarımla paylaşayım. Şu an hepimizin toplaştığını düşünerek videoya başlıyorum. Şimdi öncelikle gri rengi nelerle kombinliyoruz, neler yapıyoruz, ne tarz şeylerle genel olarak kombinlenmiş birazcık bir bahsedeceğim. Sonra ben gri kazakları arkadaşlar yakalarına göre ayırmayı tercih ettim. Çünkü bence kombinlerde o şekilde gitmek daha rahat oluyor. Yakalarına göre ayırdığım bütün kazakları da tek tek konuşacağız zaten. Oralarda da işte bu kazaklar nasıl kombinlenmiş bakacağız ve sonrasında da bu kazakları nereden bulabilirsiniz? Birkaç markadan bahsedeceğim. Genel olarak gri'nin nasıl kombinlendiğine bakmak istiyorum. Bence gri çok rahat, konforlu bir renk. Evet ama eğer çok böyle her şey gri ise o zaman biraz böyle monoton ve sıkıcı bir kombin de olabiliyor. O yüzden bu riski almamak adına griyi hafif böyle renklendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün benim yaptığım gibi böyle mavi güzel bir gömlek giydim. Bu gömleği çok beğeniyorum. Gömlek giyebilirsiniz, tişört giyebilirsiniz ya da daha sonra kullandığınız aksesuarlarla hareketlendirebilirsiniz. Etek giydiyseniz mesela eteğinizin rengi, çorabınızın rengi, ayakkabınızın rengi bir şekilde hareketlendirmek gerekiyor griyi. Mesela bu kombinde olduğu gibi benim asla aklıma gelmeyecek bir şekilde sarı gömlekle harika bir kombin yapmış. Bu kombinde aslında içeride küçük bir beyaz tişört olduğunu da yaka kısmından fark edebiliyorsunuz. Onun üzerine giyilmiş çizgili güzel böyle limon sarısı, pastel bir sarı gömlek ve onun üzerine de harika gri, oversize bir kazak ve takılarıyla da mükemmel olmuş. Bence griyi en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi kesinlikle beyaz gömlekler ve beyaz tişörtler. Bunlarla birlikte çok kullanılıyor. Mesela şu an şu kaldırımda oturan kızımıza bakıyorum. Ayakkabısı da çok güzelmiş bu arada. Beyaz bir tane gömlek giymiş. Bu bence hani işin en kolayı. Eğer renklendirmek istiyorsanız ve gardırobunuzda çok bir şey yoksa, hani sırf bir gri kazak içinde bir şey almak istemiyorsanız gidip bence bir beyaz gömlekle hemen kombin oluşturabilirsiniz. Çünkü gri'nin üzerine gri mesela burada öyle düşünün. Pantolon gri, kazak gri olsaydı gerçekten olayı boğabilirdi. En çok gördüğümüz kombinlerden bir diğeri dediğim gibi tişörtler. Şurada gri kazak ve beyaz tişört. İkisi de oversize. O kadar hoş durmuş. Tabii ki burada kombini tamamlayan başka şeyler de var. Sarı ayakkabısından tutun da leopar desenli pantolonuna kadar. Hiçbiriyle alakası yok ama hepsi bir arada çok güzel olmuş. Çantasına taktığı küçük anahtarlık da o kadar şirin görünüyor ki şu an gözüme. Gerçekten güzel bir kombin. Yine griye en çok yakışan renklerden bir tanesi bordo. Bunu çok fazla gördük. Çünkü şöyle bir şey oldu. 2 sene falandır. Bir etek çeşitleri çıktı böyle tekrar bizi 90'lara götüren. O eteklerin grisi çok aşırı meşhur oldu ve onlarla da gri kazaklar, o gri etekler altına bordo çoraplar ve Mary Jane ayakkabılarla gerçekten her yerde görmeye başladık. Bu bahsettiğim kombinin içerisindeki çorap değişebiliyor, etek değişebiliyor. Değiştirip aslında günün sonunda aynı kombini görüyoruz. Ama gerçekten benim de çok beğendiğim, şık durduğunu düşündüğüm bir kombin. Hatta Mary Jane'in bordo olanların içine böyle gri çoraplarla giyildiğinde çok güzel görünüyor gri kazaklar. Çok tamamlayıcı duruyor bence. Bu videoda biraz Mary Jane'i de övmüş olacağız farkındayım ama gerçekten gri kazakla birlikte o kadar hoş duruyor ki o Mary Jane'lerin bordosu. Yani bence neredeyse ikna olacağım gidip bir tane Mary Jane almaya. Aslında griyi birçok renkle kombinleyebilirsiniz tabii ki de ama bence en basitleri ve şu an için en trend olanları bunlar. Şimdi gelelim yakalarına göre ayırdığım gri kazaklara. İlk olarak yuvarlak yakadan başlamak istiyorum. Çok güzel yuvarlak yaka oversize bir tane kazak görüyoruz burada.
Harika kombinlenmiş. Spor ayakkabısıyla spor ayakkabısının üzerine çıkarttığı beyaz çorabıyla gerçekten çok beğendim. Bu kombinde ise şapkasına bayıldım. Yani gri kazak harika zaten, mükemmel, ama onu tamamlama şekli bence hakikaten çok güzel olmuş. Şey gibi olmuş biraz böyle, ya sabah uyandım ve saçlarımı taramak bile istemedim. Zaten üzerimde beyaz bir tişört vardı ve onun üzerine ne giyeceğimi düşünmekle uğraşmak istemediğimden 2 gün önce çıkartıp atmış olduğum gri kazağımı elime aldım ve geçirdim. Saçlarım biraz kirliydi. O yüzden de şapkamı taktım der gibi bir kombin olmuş. Şu anda burada hemen üzerine hikaye yazıyor olmam. Ya işte bir yandan yazarlık var arkadaşlar, ne yapacaksın? Ne kadar mütevazi bir kız. Şimdi burada başka bir tane kombin var. Deri pantolon ya da tight, tam bilmiyorum. Ama pantolon olduğunu düşünüyorum çünkü dikiş izleri var. Onunla yine gri bir kazak kombinlenmiş. Çok güzel. Bu yuvarlak kısmı biraz daha açık ve kolları bence aşırı bol olduğu için, kol ağızları da çok dar, çok aşırı salaş durmuş. Onun dışında leopar desenli bir şeyle yine gri kazağın kombinlendiğini görüyoruz. Bu leopar desenli pantolonların o grisi var ya, içindeki o koyu gri, onunla bu gri kazakları çok güzel kombinliyorlar. Bu tam olarak onun bir örneği yani. Eğer böyle bir şey yaparsanız mükemmel durursunuz. Ve bence de takı renk olarak daha sıcak olduğu için altın rengi tercih etmelisiniz. Burada göründüğü gibi. Yine çok güzel bordo bir pantolonla gri kazak kombinlenmiş. Şu ayağındaki ayakkabıysa mükemmel. Burada çok umursamaz, ama umursamaz olduğu için de o kadar güzel görünen bir kombin var ki. Bu aslında sanıyorum ki bir ceket, ama yuvarlak yaka bir ceket olduğu için buraya koymak istedim. Ve bu ceket çizgili. Aynı çizgiler çorabında da var. Bence zaten tamamlayan olan hani o. Çok küçük bir şeyle kombini yakalayabiliyorsun. Birbirine böyle entegre edebiliyorsun diye düşünüyorum. Converse'leri de olay. Şey gibi, hani umurumda değil ama güzelim. Yine asla ve asla uğraşıldığını düşünmediğimiz bir kombin. White leg bir pantolonla gri bir kazak ve oversize falan da değil. Normal bildiğiniz gri kazağı giymiş. Elinde tuttuğu kitabın adına bakmak istedim şu anda. Tam okunmuyor. Kahlil Gibran galiba. Elinde tuttuğu kitabından çantasının dışına böyle sarkan kulaklığına kadar mükemmel cool bir kombin olmuş. Şimdi gelelim biz bu yuvarlak yaka gri kazakları nereden bulabiliriz? İlk olarak Zara'da şöyle güzel açık renk bir kazak buldum. Buraları yine böyle hafif çizgili. Yakası çok fazla açık değil. Şöyle yuvarlak yaka ama tam bu şekil galiba. Şu an benim üzerimdeki gibi düşünüyorum. Güzel görünüyor gerçekten. Şöyle yakından da sizin için koyacağım. Benim hoşuma gitti. Kombinlenmiş hali böyle. Onlar da kombini gösterirken yine mavi bir gömlekle göstermişler. Benim gömleğim kadar güzel olmasa da. Bunun dışında yine Zara'dan başka bir kazak daha. Aynısı gibi görünüyor ama tam olarak aynısı değil. Sanki böyle dokusu daha tok bunun. Ve grisi böyle kırçıllı koyu gri gibi. Ve mangoda bir tane buldum. Bu böyle örgü detaylı. Ya bunlar da çok cool duruyor bence. Çünkü örgüleri falan çok hoş. Ve yuvarlak yakasını yuvarlar birazcık daha hafif, daha açık. Az önceki kullandığımız bütün kombinlerde aslında bunu da kullanabiliriz. Gayet hoş, şık duruyor. Sıra geldi balıkçı yaka gri kazaklara. Eğer balıkçı yaka ile ilgili böyle ufak bir hani olur da tereddütünüz varsa bence şu kombinle birlikte o tamamen yıkılacak diye düşünüyorum. Gerçekten harika görünüyor. Çok harika görünüyor. Düz gri bir kazak değil biliyorum. Burasında bir ufak ekosesi var. O olsa da güzeldi, olmasa da güzeldi. O yüzden aldım aslında bu videoya. Sen çantanla, Mary Jane'lerinle, o çorabınla, her şeyinle mükemmelsin. Ama en mükemmel olanı ne biliyor musunuz? O gri kazak, o gri etek ve oversize blazer'ı muhteşem olmuş. Gerçekten harika bir kombin. Bu kombin zaten dediğim gibi çok fazla yapılıyor artık. Yani işte gri kazak olsun, gri etek ve o bordo Mary Jane'ler çok meşhur oldu. Ama bu ablamız bu kombinle onu da kırmış. Gitmiş böyle koyu kahverengi galiba bir makosen giymiş. Çantasıyla uyumlu. Burada bence uyumsuz olan şey şu. Hani bu kombini size göstermek için aldım ama bazen de olmamışları da konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü o hataları yapmayalım. Burada olmayan şey şu. Herkes gri ile bordo çorabı kombinliyor diye kombinlemek zorunda değilsin. Bence kahverengi bir çorap giyseydi daha hoş olur. Ya da gri renk bir çorap giyseydi daha hoş olur da emin olun. Yine çok güzel gri balıkçı yaka bir kazak görüyoruz. Burada şortla kombinlenmiş. Siyah. Güzel bir şort ve çizmeler muhteşem olmuş. Neden şu çizmeyi bulup alamadığımı bilmiyorum. Kendime kızıyorum böyle bir kombin gördüğümde neden böyle düz siyah bir çizmem yok diye. Yani ve diz altı olması gerekiyor. Dize kadar çıkmaması gerekiyor. Ben bunu bir gün alacağım ama hangi gün alacağım bilmiyorum. Şu kombini gördüğümde kendime söz verdim. Bunun dışında güzel siyah bir botinle gri çorapları hafif böyle bir parmak gösterecek kadar çıkartmış. Bakar mısın ne kadar hoş. Yine siyah bir tane şortumuz var ve gri balıkçı güzel bir kazağımız var. Şimdi bunu nereden bulabiliriz
diye ben sizin için ufacık bir araştırma yaptım arkadaşlar. Shein'de gördüm. Çok güzel böyle balıkçı yaka. Aynı bunların aynısı var gerçekten. Hatta bence bu kızlar da gitmiş oradan almış diye düşünüyorum. Kolları böyle hani geniş geniş gelip sonradan daralan şu kısımları. O tarz bir kazak. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden bunu koymak istedim. Diğer markalarda birebir aynısını bulamadım ama çok benzerleri var. Bakabilirsiniz. Gri V yaka kazaklara geldik. V yaka severleri gerçekten mutlu edeceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok harika bir V yaka kazak buldum. Arıyorduysanız ve bulamıyorduysanız o nasıl bir cümle? Eğer tamam işte bu noktada size nerede bulabileceğinizi ben söyleyeceğim. Öncelikle şöyle bir kombinlere bakalım istiyorum. Kombin olarak bence siyah şortlarla çok yakışıyorlar. Mesela bu siyah şort ve şu giydiği ayakkabı ve beyaz bir çorap o kadar güzel olmuş ki çok bayıldım. Yine başka bir kombin, mavi çizgili bir gömlek ve altına siyah salaş bir pantolon giymiş. Dokusunu şu an anlayamıyorum ama kot değil arkadaşlar. Çok harika, çok güzel görünmüş. Gerçekten çok beğendim. Şimdi nereden bulabilirsiniz bunu? Zara yapmış. Hem de aynısını yapmış. Çok güzel görünüyor. Gri'nin bu tonu gerçekten çok hoş. Yani harika görünüyor ve çok ağır da bir ton. Gece dışarı çıkarken falan da kullanılır bu. Hani bunun altına giyersin bir deri etek, siyah deri etek mesela. Kısa, mini. Uf çok güzel olursun diye düşünüyorum. Onun dışında Shein'de de Daisy yapmış. Aslında V yaka diye geçmiyor ama H&M çok güzel bir kazak yapmış. Yani o kadar güzel ki polo kazak aslında bu. Ama düğmelerini açtığınızda V şeklinde duruyor diye bunu da buraya eklemek istedim. Eğer böyle yakalı şeyleri seviyorsanız ve merak etmeyin hani bunun içine zaten bu yakalı gömlek giyemem demeyin. Yaka üzerine de çok hoş durabiliyor. Ben bunu gerçekten beğendim. H&M'e gidip bence bu ürünü de inceleyebilirsiniz. Benim aslında hiç aklımda olmayan ama gördüğüm zaman bu ne kadar şık dediğim gri kısa kollu kazaklara geçiyoruz. O kadar güzeller ki ben bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim şu kombini görene kadar. Bu kombinin şıklığı yani. Sen bununla gündüz kahve içmeye nasıl çıktın? Onu bilmiyorum ama bence bu kesinlikle gece kombini. Bunu gündüze uyarlayabilirdik. Ama neyse bunun ne zaman giydiğini konuşmayacağız. Ayakkabısı, eteği falan, çantası tabii ki bunlar konuşulur ama bence burada gerçekten bu kombinin en star parçası o gri yarım kollu kazak. O kadar şık bir parça ki ve şık bir parça olduğunu asla belli etmeyen bir parça. Sadece kombinlediğinizde belli oluyor. Ben tabii ki ne yaptım? Gittim hemen araştırdım. Dedim ki biz bu gri kazak nereden bulabiliriz? Bunun boğazlısını buldum. Bence boğazlı ve yarım kollu, balon kollu. Önemli olan bir diğer nokta balon kol olması. Daha güzel ve daha şıklaştırmış. Harika bir şey. Fiyatı da 1490 TL. Bunun fiyatını söylüyorum çünkü belki almak isteyenleriniz olur. Gidip hemen baksın, kaçırmasın, biter diye korkuyorum. Çok beğendim. Mango bir tane yapmış yine. Yarım kollu ama polo yaka kazak. Bu da bence şık durabilir. Tamamen düğmeleri kapatıp o kombine direkt bunu da entegre edebilirsiniz. Gayet şık görünecektir. Bunun dışında bir tane de LC'den göstermek istiyorum. Bu da yine gri polo yaka bir kazak. Daha salaşı, tam vücuda oturmayanı gibi düşünüyorum bunu. Kısa kollusunu konuştuk, süveterini konuşmayacak mıyız? Tabii ki konuşacağız. Çok güzel bir tane kombinle başlamak istiyorum. Zaten bu kombini gördüyseniz gidip hemen gri bir süvetere yapışmak istersiniz yani. Oversize, aşırı büyük bir beyaz gömleğin üzerine çok da oversize olmayan güzel gri bir süveter ve kravat. Asla taktığım, kullandığım bir şey değil. Ama şu kombini görüp de insanın kravat takası geliyor. Yani gerçekten çok mükemmel olmuş. Çantasının boyutu olsun, çizmeleri olsun mükemmel. Mükemmel görünüyor ve fotoğraf çektiği alan da çok güzel bence. Bunun dışında başka bir tane daha basiti, daha herkesin yapabileceği olan kombin. Şöyle bir kombin. Fena olmamışsın ama az öncekini tabii ki yeğlerim. Sonra böyle aşırı şık bir kombin. Yani bu kombinde tamam. Süveter normal bir süveter değil bu arada. Yuvarlak yaka bir süveter, daha bir vücuda oturan, kol kısımları geniş. Bunu bulmak zor olabilir ama diğerleri çok rahat bulunuyor. Hemen buldum ben sizin için. Pull&Bear yapmış bir tane gri renk, böyle çok açık bir grisi var arkadaşlar. Beyaz bir tişörtle kombinlemiş. Ya böyle tişörtlerle de kombinleri fena olmuyor. Onu da gördüm. Buraya galiba eklememişim. Çok aşırı beğenmedim ama bence fena olmuyor. O yüzden hani ilkbaharda falan da bir tişörtle giyilebilir. Bir de Livesso yapmış. Bunu da koyacağım yine. Çünkü bunun kırçıllarını çok beğendim arkadaşlar. Şimdi geldik kayık yakalara. Beni tanıyanlar bilirler. Ben kayık yakaları çok severim ve çok da fazla kullanırım. Size birkaç tane kombin göstereceğim öncelikle. Bir tanesi şu kombin. Yılların kombini. 2-3 seneden beri internette sürekli dolanıyor. Örgüsüyle, Mary Jane ayakkabısıyla, çorabıyla falan bu kombin harika bir kombin. Aynı kaza bir de şu kombini de inceleyelim.
Kovboy çizmeleriyle falan harika olmuş. Ben bu tarz çizmeleri çok seviyorum bu arada. Bu ikisi aynı kazakta. Şimdi başka bir tane gri kazak göstermek istiyorum. Bu da kayık yaka yine. Bunu da çok beğeniyorum. Ya buradaki rahatlık sanki hiçbir şeyde yok gibi geliyor. Şuraları, o böyle katlanan ve omza düşen kısmı lastik yapısında olduğu için ve kolunun o bir anda böyle genişken bir anda daralması gerçekten galiba diğer kazağa oranla daha fazla bile sevdiğimi söyleyebilirim. Şimdi ben size markalardan tabii ki önerilerde bulunacağım ama şöyle bir problem var. Bu lastikli örgülerde bazen çok böyle kalitesiz de durabiliyor. O yüzden hani bilemiyorum, yakından görmedim. Ama internet üzerinden gördüğüm kadarıyla önereceğim bir tane LCV Vision'um var. Buna çok benziyor diye koyuyorum arkadaşlar. Gri, kayık yaka bir kazak yapmışlar böyle. Başka renkleri de var. Bir de bu kombin zaten benim Shein'in görsellerinden aldığım bir kombinde. Gerçekten çok güzel görünüyor. Shein'de bulabilirsiniz. Onun dışında Türkiye'de nerede bulabilirsiniz? LCV yapmış. Yine X-Side gri kayık yaka kadın triko kazak diye geçiyor. Bence aynısı bu arada. Sadece kombinlenmesi farklı olduğu için bir tık değişikmiş gibi geliyor ama bence bildiğiniz aynısı. Bunun dışında bir de ben şunu çok beğendim. Stradivarius'un açık gri kayık yaka bir kazağı var. Bu kazak da çok salaş, çok hoş duruyor. Çok şık duruyor bence. Bu tabii diğer ikisine göre bir tık bir farklı. Onlarda tamamen omuz dekoltesi varken bunda sadece bir omuz dekolteli. Şimdi gelelim çizgili gri kazaklara. Ben çizgili gri kazaklar arasında bir tane göstereceğim. Çünkü en çok onu beğendim. Birçok marka aslında bu gri, bej ve bordoyu bir arada kullandı. Ama ben size Bershka'nınkini göstermek istiyorum. Çünkü onun oversize'ını çok dozunda buldum. Yakasının bejliğini falan her şey bence dozunda olmuş. O yüzden bu kombini de çok beğendim bu arada. Güzel fotoğraflamışlar. Bazı markalar fotoğraf çekmeyi bilmiyor. Yani gerçekten ürün çok mükemmel ama fotoğraflar tırt. Bu marka bence biliyor. Güzel bir fotoğrafla böyle bizi ikna etmiş yani. Bence bu alınabilir demişim ben. Bir tane de Daisy yapmış. Onu da göstereceğim. Biliyorsunuz ben Shein'de Daisy markasından genelde alışveriş yapıyorum. Bu da çok güzel bir kombin olmuş bu arada. White leg jeanler zaten ve şu sivri burun ayakkabının yakıyorken üzerine de bunu giymiş olman hiç uğraşmadan şık olmuş diye düşünüyorum. Bir tane de hiçbir yerde kombinini görmemiş olmama rağmen katalog gezerken benim görüp beğendiğim bir tane kazak var. Zara böyle güzel bir kazak yapmış. Bağcıklı bel kısmından ve kolları balon kol şeklinde. Harika görünüyor, muhteşem görünüyor. Zaten bence bunun en güzel kombinlenebilecek şekli de bu. Aslında baktığınız zaman sanki böyle hani daha slim fitlerle güzel olurmuş gibi pantolon olarak ama öyle değil. Çok güzel bir white leg ile kombinlemiş. Altına siyah bir babet giymiş ve ben gerçekten bu kombine bayıldım. Ve gri kazak dosyamız bununla birlikte bitiyor. Şimdi ben videoyu kapatmadan önce birkaç şey soracağım size. Siz gri kazağınızı en çok ne şekilde kombinliyorsunuz? Hangi renklerle kombinliyorsunuz? Ve gri kazağınızı giydiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like bırakmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Az önceki soruyu da cevaplamayı unutmayın. Bunların hepsi benim için çok önemli. Sizi çok seviyorum. Benimle birlikte burada olduğunuz için, bu videoda da beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Hoşça kalın.